Bugün sizlere bir ürün incelemesiyle geldim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hepimiz araçlarımızı çok seviyoruz ve güvenliğini çok düşünüyoruz. Bu araçlarımızın güvenliği için bir marka ile işbirliğine girdik. Bu marka Bots'la bize gönderilen modeli ise 980H 4 kanallı kamera sistemli olan. Kutunun içerisini inceleyeceğiz. Sonrasında aracı kurulumunu göstereceğim. Kameraya alacağım. Aracımız A5 Coupe bu arada, kendi aracım. 2 gün boyunca da test edip sonrasında görüntü kalitesini gece sürüşlerinde yüksek ışıkta plaka okunabilirliği vesaire gibi durumları inceleyip size aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Düşünenler için de bilgilendirici bir video olması dileğiyle. Şimdi kameramızı incelemeye başlayalım isterseniz arkadaşlar. Kutumuzun görünüşü bu şekilde görünüyor. Vakumlu bir kutuda geliyor cihazımız. Kamera 360 derece görebildiğinizi gösteriyor. 3.18 inçlik ekranı var. Ses kontrol yapabiliyoruz ve GPS özelliği de içerisinde barındırıyor. Manyetik kamera burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir de arka kamerası, en önemlisi ön kamerası da burada. Kutumuzu açtığımızda içerisinde siyah bir mektup bizi karşılıyor. Hemen içini açıp bakalım. İçerisinde zaten kameralarda şu anda bulunan etiketten var. Yapıştırmak için kullanılıyor bunlar. Kaybetmeyin. Araba değiştirdiğinizde tekrar kullanabilirsiniz. Şöyle bir silme bezimiz var. Gayet kaliteli gibi duruyor. Çok hoş bir detay. Uyarı. Taksiler vesaire gibi araçlar için öyle yapıştırıp hani kayıt yapılıyor diye uyarısı da var. Şimdi bunları da camlarda kullandığımız etiketler, yapıştırmak için hani camda herhangi bir yapıştırıcı izi kalmaması vesaire gibi nedenler için bunları koyuyorlar. Bunlar da güzel detaylar. Kullanma kılavuzları. İşte mobil uygulama için kitapçık. Evet, burası bu şekilde. Şimdi asıl olaylara geçelim. Kağıt kürek işlerini bırakalım. Şunları da kaybetmeden şöyle içine atalım bunun. Evet, asıl olayımız. Bak, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel bir detaydır bu. 128 GB yüksek yazma hızına sahip hafıza kartı. Bakmayın bir hafıza kartı olduğuna. Gerçekten bunların fiyatları oldukça yüksek. Yani bu kameranın içinde çıkıyor olması çok güzel bir detay olmuş. Yani her hafıza kartı da bu cihazlarda çalışmıyor. Görüntü kalitesi yüksek olduğu için. Ama bu cihaza koymuşlar. Tabii ki hafıza kartsız seçenekler de var. Onların fiyatlar tabii ki oynuyor ama içinden çıkması güzel bir detay olmuş. Kenara koydum. İşte bu. Arkadaşlar gerçekten hani çok güzel görünüyor. Marka anlaşması olduğu için söylemiyorum. Gerçekten güzel görünüyor. Şurası tırtıklı bir yapıya sahip. Şurada kamerası var. Bunu kurulumdan sonra sökeceğim. ASMR için bekleyin. Burada 3.18 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Gerçekten kalitesinin yüksek olduğunu gördüm videolarda. Umarım beklediğim kaliteyi alabilirim. Burada yine manyetik girişlerimiz bulunuyor. Type-C'li diğer kameraları takabilmeniz için. Burada da var. Şunu da kenara koyuyorum. Şöyle koyalım, bir şey olmasın. Yani şurada ufak bir kutumuz var. Onu çıkarmak istiyorum. Bu ufak kutumuzun içinde evet yan kameralar bulunuyor. Kutu açılımı bittikten sonra bu kameraları yerlerine takacağım. Siz de göreceksiniz manyetik olarak. Kameraları koyalım. Kutunun alt kısmına inelim. Evet, burada 2 tane daha kutumuz çıkıyor. Evet. Böyle bir kutuyu açtığımızda bunun içinden ne çıkıyor arkadaşlar? Sanırım arka kamera. Evet. Arka kamera herhangi bir Type-C girişi vesaire yok. Direkt kablodan çıkıyor. Öne kadar gidiyor. Uzun bir kablo olduğunu düşünüyorum. Kalitesi gayet başarılı gözüküyor. Şöyle arka kamerayı da buraya koyduk. Bir kutumuz daha var. Bunu da açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Sanırım çakmaklık girişi bu. Evet. Bu da çakmaklık girişi arkadaşlar. Bu çakmaklık girişini bloke ettiği için buraya bir USB girişi yapmışlar. Bu da gayet güzel bir detay olmuş. Benim için bunu da göndermişler. Bu hardware kit. Bu arkadaşlar park modunu kullanabilmeniz için sigortaya bağlıyorsunuz bunu da. Açalım isterseniz, göstereyim. Kablo gönderiyorlar. Sigorta bağlantılarını yapıyorsunuz. Sigorta bağlantılarını yaptıktan sonra siz aracınız kapalı olsa bile kamera hep kayıtlı oluyor. Yani bu da güzel bir seçenek tabii ama ben bu aracımda kullanmayacağım. OBD çıkışlı olanı alacağım. Onu kullanacağım. Ben çakmaklıktan alacağım girişi. Şu çok önemli bir parça benim için. Yani aracın trimlerini böyle hafif gevşetebilmek için kullanılabilen trim aparatı göndermişler. Bu da gayet başarılı. Kurulumda zaten ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. Evet, kutu içeriğimiz bu kadar. Kameraları size göstermek istiyorum nasıl takılıyor. Yani şu şekilde takmak isteseniz bile manyetik güç sizi geriye itiyor. Takamıyorsunuz. Yanlış olduğunu anlıyorsunuz zaten. Takabilirsiniz. Bunu da bu şekilde direkt yerine oturuyor. Şu şekilde görünüyor kameramız. Açıları vesaire böyle ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kameramızı açtık. Jelatinlerini söktük. Kameramız bu şekilde. Şimdi ben bu jelatinleri sökmemin sebebi öncelikle kameramın nerede konumlanacağını ayarlayıp ondan sonra montaj aşamasına geçeceğiz. Şu şekilde ayarları var. Uygulamaya bağlanabiliyorsunuz. Sürüş yardımı vesaire gibi ayarları var. Sürüş yardımında yorgun sürüş aktive edildi. Bu arada ekran çok çözünürlüğü çok güzel. Gerçekten dokunma hissi de çok güzel. Hepsi aktif şekilde çalışıyor. Akıllı ses, fabrika sıfırla falan. Hepsi güzel şekilde çalışıyor. Yani dokunmatik. Şimdi bu ayarlara sonra değineceğiz tabii. Önce bir kurulumunu yapalım. Konum olarak ben şurayı seçtim. Hem görüntü kirliliği olmuyor hem de görüntüyü engellemiyor. Kurulum aşamasında göstereceğim. Kabloları nasıl geçireceğiz.
Ben de tam bilmiyorum. Şimdi önce geçireceğiz. Size de göstereceğim bu sırada. Kutunun içerisinde çıkan trim aparatıyla gördüğünüz gibi şu şekilde kabloyu içeriye doğru atabiliyorsunuz. Şu şekilde kastırıp zaten tık diye içine giriyor kablo. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Şimdi ben montaja devam ediyorum. İşin sonunda nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. Bakalım kabloyu gizleyebilecek miyiz yeterince. Kablo hiçbir şekilde görünmüyor. Buradan da fitilin içine aldım kabloyu. Şu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trim aparatı güzel bir şekilde saklayacağız kabloyu bakalım. Güç girişimimizin montajını yaptık. Kabloyu böyle fitilin kenarından doğru aldım. Benim arabamda arkada da çakmaklı giriş olduğu için sadece şurayı gizlemedim. Çünkü burası çok sert bir yapı, kabloya zarar vermesin diye. Koltukta herhangi bir baskı yapmadığı için alttan doğru aldım. Çakmaklığa taktım. Güç girişi bu şekildeydi. Şimdi arka kameraya geçelim. Arka kamerayla montajlayalım. Sonra videomuza devam ediyoruz. Diğer taraftan güç girişini aldım. Bu taraftan da arka kamerasının kablosunu alıyorum. Çünkü aracımız kupa olduğu için fitillere çok yük binmesini istemediğim için onu o taraftan, bunu bu taraftan biraz zor oluyor ama yavaş yavaş hallediyoruz. Montajımızı tamamladık. Şimdi montajla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Benim aracım A5 kupe olduğu için cam çerçeveleri yok. Şöyle göstereyim. Cam çerçeveleri olmadığı için iki tane kabloyu aynı taraftan getirmedim. Ne olur ne olmaz diye. Arka kameranın kablosunu sürücü tarafından getirdim. Güç kablosunu ise bu taraftan getirdim. Şöyle göstereyim kablolamayı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde görünmüyor. Sadece şurada ayak vuruyor falan diye kabloya zarar vermemesi için içeriye almadım. Onun dışında şoför tarafında da hiçbir şey gözükmüyor. Arkaya kadar çektim kabloyu. Şöyle göstereyim. Arka kamerada orada gördüğünüz gibi. Onu da arkadan göstereceğim şimdi. Kablolamada hiçbir sıkıntı yaşamadım. O aparat sayesinde gerçekten çok temiz bir kablolama oldu. Şimdi arkaya geçelim. Arkayı da göstereyim size. Kablonun fazlalığını şuraya doğru yaydım. Şu an hiçbir fazlalık yok. Sadece şu kablo var. Pay bıraktım biraz gerilmesin diye. Onun dışında şöyle içeriği de göstereyim. Hiçbir kablo vesaire gözükmüyor. Çok güzel bir montaj oldu. Direkt kameramız geldi zaten buraya. Hemen hızlı bir şekilde geldi bu arada. Bunu beklemedim. Şu an bağlanıyor. Bakalım ne kadar hızlı bağlanacak. Bu cihazımızda 5 Wi-Fi bulunuyor. Yani 2.4'ten çok çok daha hızlı. Neredeyse 5 kat daha hızlı diyebilirim. Başla dedik, bakalım neler oluyor. Kameramız bağlandı şu anda. Gayet hızlı bir şekilde bağlandı. Yeni versiyon algılanmış şu anda. Bakın arkadaşlar, güncelleme yapıyor şu anda. Daha yeni kurdum cihazı. Direkt güncellemeye geçti. İndiriliyor diyor. İndirsin bakalım. Ne diyor? İlgili konu seçin. Uygulamamız ilk kez bağlandı. Yetkilendirmeniz gerekiyor. Lütfen bu bağlantıyı cihazı onaylayın. Ekransız kayıt cihazları sesli uyarıları takip edin. Onaylamak için düğmeye basın diyor. Ekranda bir yazımız geldi hemen. Gizlilik için sanırım bu. Tamam diyoruz. Evet. Yeni sürüm indirildi. Hemen yükleyelim. Şu an bütün bağlantıları yaptık. Bütün güncellemeler tamam. Gördüğünüz gibi rakımı falan gösteriyor. Kilometre sayıcı falan burada var. Böyle kamerayı aşağıya yukarıya oynatabiliyorum. Açıları istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Arka kameranın açısı da gayet iyi aslında kupe olduğu için. Böyle iki kere tıkladığınızda kameralar değişiyor. Kendimiz de çekebiliyoruz. Görüntü gayet net görünüyor ekrandan. Araç içi video falan. Sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe olarak konuşuyor. Kayıt başladı, kayıt durdu vesaire vesaire gibi. Böyle ayarlar kısmına da girdiğimizde bunların hepsini zaten telefondan yapılıyor. Bunları telefondan ayarlayacağız. Hani burada uğraşmamak maksadıyla telefondan yaparsak daha güzel olur bizim için. Dün montajımızı gerçekleştirdik kameramızın. Bütün kabloları gizledik. Vallahi var ya, o içerisinde çıkan trim aparatı bütün mevzuyu çözen oydu yani. Size videolarda da biraz gösterebildiğim kadar gösterdim. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde, yan direklerde, arkalarda falan hiçbir yerde kablo yok. Onun dışında kameranın özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kamera, yandaki kameralar takılı olmadığı zaman öndeki kamera 4K çekim yapıyor. Yandaki kameralar takıldığında 3K görüntü kalitesine ulaşıyor. Sıcaklık değerleri ise 70 dereceye kadar ve eksi 20 dereceye kadar dayanıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İçinde dahili bir bataryası olmadığı için patlama riski vesaire gibi durumlar söz konusu bile değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben kamerayı biraz daha yolcu tarafına doğru yerleştirdim. Biraz daha yukarıya yerleştirdim ki görüntü kirliliği olmasın istedim.
Hem orada çok güzel göründü. Dışarıdan da görüntüsü çok güzel görünüyor. Hem de açılar bozulmadı. Sadece benim tarafı biraz daha uzaktan görüyor ama sorun değil. Yine de görüyor. Görüntüyü nasıl ayarladınız diye soracak olursanız hem kameranın gövdesi hem de öndeki lensin bulunduğu konum sağ sol aşağı yukarı hareket ediyor ve açıyı ayarlamanıza olanak sağlıyor. Yani bundan dolayı görüntü açısını vesaire istediğim gibi ayarladım. Şu an tam istediğim gibi bir görüntü çekiyorum. Bazı arkadaşlar kamerayı arabanın içine doğru gösteriyor ama ben yan camlara doğru verdim. Daha mantıklı olur. Yandan gelen olursa, sağdan soldan gelen olursa diye öyle yaptım. Gittiğiniz güzergahları kaydediyor arkadaşlar. Misal A noktasından B noktasına giderken o güzergahı kaydediyor. Bunu sizin ne işinize yarayabilir? Şunu söyleyebilirim. Misal Türkiye'de bazı insanlara radar cezası geliyor gitmedikleri halde. Fakat bu cihaz sizde olduğunda hemen oradan açıp o tarihi, o saati buluyorsunuz. O tarih ve o saatler arasında hangi güzergahtan yolculuk ettiğinizi buluyorsunuz ve bunu elinizde güçlü bir kanıt olarak sunuyorsunuz. Görüntüler de var, güzergah kayıtları da var. Bunu güçlü bir kanıt olarak sunabilirsiniz mesela. Acil durum kaydı şu şekilde oluyor. Araç büyük bir sarsıntıya maruz kaldığında hemen acil kayıt sistemi başlıyor. Bu kayıtlar da acil klasörüne kaydediliyor ve döngü klasörünün içinde eskiyen video olarak silinmiyor. Acil olan videoların hepsi aynı klasörde sabit bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Park modundan bahsedelim. Park modu arkadaşlar size gösterdiğim hardware kit'i sigortadan bağlayıp veya OBD ile güç aldığınızda aracınız çalışmıyorken, kontak kapalıyken bile aracınız güvende oluyor. Araca biri yaklaştığında vesaire bir şey olduğunda 5 metre kadar yaklaştığında kayıt başlıyor. İçerisinde yapay zeka barındırdığı için kazadan önce de kaydı başlatabiliyor. Tehlikeyi anladığı anda kayda giriyor. Park modu o şekilde çalışıyor. Ben şu an park modunu kullanmıyorum. Tabii ki ona OBD sistemini alıp o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sigorta kutusuna ellemek istemiyorum. Taktırmak istemiyorum açıkçası. Ama siz de alacaksanız, sigorta kutusuna bağlayacaksanız profesyonel kişiler tarafından yaptırtmayı unutmayın. Kameranız sesli komutla çalışıyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim size. Take photo. Gördüğünüz gibi anlık olarak kamera size fotoğraf çekiyor. O an bir şey olmuştur, bir mevzu vardır. Orada hemen bir fotoğraf çekmen lazımdır. Telefon falan uğraşmaktansa tek foto diyorsunuz. Hemen o çekimi yapıyor size. Bu da bir diğer özelliği. Arkadaşlar kamerayı ben beğendim açıkçası. Bu uzun bir video oldu. Çünkü diğer videolara baktım. Kimse kurulum vesaire göstermemiş. Kutu içeriğini göstermemiş. Ben bunların hepsini göstermek istedim ki herkes görsün kabloları nasıl gizliyoruz, nasıl yapıyoruz. Kendimiz de yapabiliriz. Sigorta kutusuna bağlamadığımız sürece bu işlemleri kendimiz yapabiliriz. Arayüzü bu şekilde görünüyor. Ayarlara bastığımızda buradan kayıt çözünürlüğünü 3K ve 1080p olarak ayarlayabiliyorsunuz. Manuel pozlamayı yapabiliyorsunuz. Buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben 0'ı işaretledim. Ses kaydını açık bırakıyorum. Hem ses kaydı da yapıyor cihaz. Bunu da ayrıca göreceksiniz. Dahili video hızı kilometre olarak işaretledim. Video logosu açık. GPS koordinatları da işte aracın hangi güzergahtan gittiğinizi kaydedebilmesi için açık bulunması gerekiyor. Döngüsel kayıtı 1 dakika, 3 dakika ve 5 dakika olarak ayarlayabiliyorsunuz buradan. Araç içi kayıt tüm olarak işaretledim. Araç içi siyah beyaz modu demin gösterdiğim siyah beyaz mod olarak görünüyor. Araç içi kızılötesi ışık ise karanlıkta daha iyi bir görüntü alabilmeniz için açık olması gerekiyor. Hoparlör sesini yüksek yaptım. Sesi kapatmak isterseniz kapatabiliyorsunuz. Park izleme hassasiyeti araç sarsıntısını tespit edildiğinde araç kamerası otomatik olarak kayda başlıyormuş. Bunu da etkinleştirdim ben. Otomatik ekran koruyucu 60 saniye sonra geliyor. Acil durumda kayıt hassasiyeti orta hassasiyet olarak ayarlamışım ben. Herhangi bir sallantıda kayda başlıyor. Park sırasında video kaydı gözcü modunu açtım ben. Onun dışında bildiğiniz standart ayarlar var. Ve şöyle geldiğimizde canlı olarak kamerayı izleyebiliyoruz telefondan. Ekran kaydı alabiliyoruz. Ekran görüntüsü alabiliyoruz ve yörüngeyi görebiliyoruz. Yörünge dediğim işte bu gittiğiniz güzergahları, nereden nereye gittiğinizi gösteriyor size. Bir geri daha geldiğimizde burada tekrar bölümü var. Acil durum videoları arkadaşlar kesinlikle döngüsel videoya girmiyor. Yani dolayısıyla hiç silinmiyor. Bunlar acil durum videosu olarak işaretleniyor. Hep burada kalıyor arkadaşlar. Hani herhangi bir durumda, olası bir olumsuzlukta buradaki videolardan bakabiliyorsunuz. Döngü video ise 5 dakikada ayarladıysanız 5 dakikada bir yaptığı kayıtlar. Tabii ki hafıza kartı doldukça en sondaki kaydı siliyor. Hızlandırılmış kayıt var burada. Park izleme modu OBD'den veya sigorta kutusundan bağlarsanız park izleme modu da buradan açılıyor. Video yakalama ve fotoğraf. Fotoğraf dediğimiz take to photo dediğinizde sesli olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Anlık olarak fotoğraflar şu şekilde gözüküyor. Bunları aynı zamanda indirebiliyorsunuz. Akıllı kırpma özelliği var. Burada vignetler ekleyebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir program olmuş.
Hiçbir yerde de kablo görünmüyor. Arabanın ne önemi var arkadaşlar? Sonuçta mal canın yongasıdır. Malı koruyacaksın. Haksız duruma düşmemek için bu kameraları kullanmanızı öneriyorum. Yani haklı olduğunuz yerlerde haksız duruma düşmemek için bu kameralardan kullanın arkadaşlar. Markası modeli önemli değil. Bu kamerayı tavsiye ediyorum çünkü her tarafı çekiyor. Bir de kalitesi güzel. İşinizi rahat bir şekilde görür yani kesinlikle. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse yorum yapmayı ve beni takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.